Merhaba Akşam Esseman Nabrikamıza hoş geldiniz. Yeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. 18 Süper Lig takımını kapıştıracağımız, hesaplarını güçlendireceğimiz, daha önce hiç denemediğim bir seri olacak. Zor bir seri benim adıma yapması ama izlemesi çok keyifli olabilir belki arkadaşlar. Uzun soluklu yapmaya çalışacağım. Şöyle bir şey, Süper Ligimizde 18 tane takım var. Eskiden biz bazı takımların kadrolarını oluşturmuştuk ama bu sefer dedim ki hiçbir takımımızı ayırt etmeden bütün takımlarımızın kadrolarını, hesaplarını oluşturalım. Ama bir de böyle kapışmalı olsun. Her hesabımızdan her hafta aynı paketten bir tane ücretsiz açılım gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Aynı paketten açılımlar yaparak bu hesapları arasında da bir kapışma yapalım istiyorum. Şimdi bizim hesap kapışması var. Orada iki tane hesap epiklerden tek filan atıyor ya. Bu bambaşka bir format olacak. Ben birkaç gün önce 3-4 gün, bugün 4. günde olabilir belki arkadaşlar, 18 tane hesap oluşturdum. Ve her hesabımda da Süper Lig takımlarını seçtim. Bunu bilgisayardan yaptım. Belki görüntü kalitesi düşük olabilir. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Hepsinde başlangıç kadrosu aynı. Oyun planı ve takımları da temel takım ayarları buradaki sıralamayla seçtim arkadaşlar. Avrupa Süper Lig dediğimizde oyunun yaptığı sıralamayla da her hesabımızı, her takımımızın hesabını oluşturdum ben. Kadrolar bu şekilde. Hediye futbolcular var ama bu kadroya dokunmuyorum. Hepsi aynı kolektif güçle başlıyor. Menajerleri de bütün kadrolarımızda, hesaplarımızda aynı menajeri kullanacağız. Şu an tüm kadrolar 1883 kolektif güçte. Her hafta Player of the Week'ten oyun bize ücretsiz açma hakkı veriyor ya arkadaşlar. Ben bunu daha önce düşünmüştüm. 3-5 tane böyle hesapta her hafta açsak mı diye. Dedim ki zor olacak ama Süper Lig takımlarıyla yapalım. Her takımımızın hesabında haftada bir tane ücretsiz Player of the Week açılım gerçekleştireceğiz. Bakalım Player of the Week'e de en çok hangi ismi verecek Konami? Oradaki güzel isimlerden mi çok verecek ya da düşüklerden mi? Şöyle eğlenceli anlar da olabilir. Bazı takımların mesela kalecisi belki de aylarca çıkmayacak. Çünkü haftada bir tane oyuncu kadroya katabiliyoruz ya. Bazı pozisyonlarda eksikleri olabilir. Özellikle de kaleci burada çok önemli. Hani sağ bek gelmez, üçlü stoperle dizilişte de takımı kurarız biz. Ama kaleci gibi önemli bir pozisyon olmazsa sıkıntı. Benim en çok merak ettiğim de o. Hani uzun süre kalecisiz hangi takımımız kalacak? Çok değişik bir seri arkadaşlar ama benim için tabii oldukça zor olacak. İnşallah her hafta yapmaya çalışırım. 18 hesapta Player of the Week açma hakkını elde etmek çok zor. Çok maç oynuyoruz. Bir de hesaplarda pek oyuncu olmadığı için hediye edilen oyuncular var arkadaşlar. 4 tane 5 tane maç oynadım her hesapta. Bayağı bir zaman alıyor bu. Ama elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Öncelikle Player of the Week kadrosuyla kadrolar oluşturacağız. Hesaplar arasında böyle bir rekabet olacak. Puan tablosunda buna bakacağım arkadaşlar. Player of the Week kadrosuna. Bir de biraz GP kazanacağım ya. Ben bu hesapları da her takımın kendi kadrosunu oluşturacağım. GP ile alacağım. Onlarla maç oynayıp onları da güçlendireceğiz. Her hesabın bir de kendi kadrosu olacak. Ayrıca bir de diğer ücretsizlerden de gelenler oluyor. Onlarla da maksimum kolektif güce bakarız. Şimdi biz bir puan tablosu yapacağız arkadaşlar her hafta. Ama burada yolun sonuna geldiğimizde aynı puanda bitirenler olabilir. Özellikle de şampiyonluk yarışında. Mesela 3070, her iki hesabımızda 3070 yaptı. Eğer aynı puanda olanlar varsa o zaman şuna bakalım istiyorum. Diğer ücretsizlerden gelenlerle maksimum kolektif gücü kaç olursa yüksek olan hesap avarajla yukarıda olmuş olur. Örneğin bir hesap belki Raul'u çıkarmıştır. 103 penaltıdan gol olduğundan Raul'u, diğeri çıkaramamıştır. O zaman kolektif gücü daha yüksek olabilir. Eğer Player of the Week'te eşitlik varsa yolun sonuna geldiğimizde diğer ücretsizlerde Konami'nin yıl içerisinde verdiği rastgele Epic olur, Showtime olur, bu tarz ücretsiz açılımlarla gelen oyunculardan böyle maksimum güce bakarız. Lideri, üst sırada olanı, avarajda birbiriyle aynı puanda olanı o şekilde ayırt ederiz arkadaşlar. Öncelikle Samsunspor'la başlıyoruz. Her hafta bir tane Player of the Week'ten açacağız. Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i geldiğinde haftada 2 tane açabiliyoruz. Şimdi biz eğer her hafta yapabilirsem arkadaşlar, yapmaya çalışacağım. Neredeyse 40-50 tane açılım yaparız Player of the Week'ten. Bayağı bir oyuncu. Hani kalecisiz kalan olmaz ama kötü kalecisi olan olabilir. Kaleci çok önemli. Genelde bir tane geliyor ama çıkarması zor oluyor bazen. Ve onu da düşük seviyeli çıkarırsa hesap yandı. Player of the Week kadroları arasında kapışma olacak arkadaşlar. Hani kendi aldığımız oyuncular dahil olmayacak adaylı sözleşmeye. O ayrı bir kadro oluştururuz. Şimdi ilk açılım Samsunspor hesabıyla. Paramızı biriktiririz, yolun sonunda bakarız. Hesaplarda bayağı bir para olacaktır. Serimizin ilk açılımı Samsunspor nasıl başlayacak? Kolektif gücü ilk günde kaç olacak? Samsunspor çok iyi başladı.
Güçlendiricili Nico Williams geldi. Güçlendiricisi çalışmasa da yine yüksek seviyede çalıştığı için gayet iyi. Güzel bir açılım yaptı. Samsunspor birazcık avantaj elde etti. Hemen şöyle bir kadroyu yerleştireyim ben tekrardan arkadaşlar. Kolektif gücüne bakalım. Hatta burada hediye edilen oyuncular var. Onları dahil etmiyorum arkadaşlar. Sadece Player of the Week. O avaraj durumuna bakacağız artık bunlara. Samsunspor'un ilk transferi çok iyi oldu. Üst düzey bir isim. Haftaya da Amorim'e geçeriz. Menajerimizi değiştiririz. Şimdi bütün takımlarda bu menajerle yapalım. Ben hepsinde Amorim'i de aldım. Haftaya da Amorim'e geçeriz arkadaşlar. Samsunspor hesabına şimdilik ara veriyorum. İkinci hesabımıza geçeceğiz. 1950 kolektif güce ulaştı Samsunspor. İkinci hesabımız Eyüpspor hesabındayız. Gelen kutusundakileri alalım. Hediye Van Dijk'ta kadromuza kattık. Sözleşme. Eyüpspor'un ilk hafta çıkaracağı isim, kadrosuna ilk katacağı isim kim olacak? Samsunspor gibi yüksek bir isim mi gelecek? Aynı isim geldi. Yüksekten gidiyor. Her iki hesabımızda çok iyi başladı. Nico Williams kolektif güçler şimdi her iki hesabımızda da aynı ilk hafta itibariyle. Nico Williams'ı kadroya katalım. Samsunspor'la Eyüpspor şu an aynı kolektif güçte. Beşiktaş hesabındayız arkadaşlar. İlk iki hesabımız güzel açılımlar yaptı. Üçüncü hesabımız Beşiktaş. Kimi çıkaracak? Tümünü al diyelim. Buradan hediyelerimizi alalım. Hiçbirinde taktik denemedik. Taktik denemeden devam edelim arkadaşlar. Olur da taktik denersek tüm hesaplarda aynı taktiği deneriz. Haksızlık olmasın. Beşiktaş hesabı düşük seviyeli isim çıkardı. Yani orta seviyeli 93. Monaco takımından stoper futbolcusu Dyer geldi. Hemen bir kadroya yerleştirelim. Kolektif güce bakalım arkadaşlar. 93'lük bu isim kolektif gücü kaça kadar çıkaracak? Dyer'ı şöyle stopere çektiğimizde 1941. Şimdiki hesabımız Çaykur Rizespor. Beşiktaş'ın ardından Çaykur Rizespor. Bakalım Player of the Week'ten kimi çıkarabilecek? İlk açılımı. Kadrosuna ilk kattığı isim. Hangi futbolcu olacak? 91 düşük seviyeli isim. İlk iki hesabımız yüksek seviyeli futbolcular kattı kadrosuna. Önemli bir avantaj elde etti. 91'lik stoper futbolcusu ama güçlendiricisi bu hafta çalıştığı için yüksek seviyeli. Ama her hafta çalışmayacak. Bir de ligin sonuna geldiğimizde biz bu ligin sonuna geldiğimizde ligler de bittiği için milli takım turnuvaları olacaktır ama form durumları C olursa arkadaşlar ligler bittikten sonra bu güçlendiriciler çalışmayacak. Kapışmada da kolektif gücü çok etkiliyor. Güçlendiricisiz özellikle yüksek seviyeli isimler çıkaranlar büyük bir avantaj elde edebilir. Stoperimizi yerleştirdik. İlk hafta itibariyle Çaykur Rizespor'un kolektif gücü 1941. Şimdiki hesabımız ise Galatasaray hesabı. Galatasaray hesabının ilk hafta kadrosuna kattığı isim kim olacak? Az önce gelmişti bu futbolcumuz, düşük seviyeli. Galatasaray hesabı da iyi başlamadı. İlk haftaya iyi başlamadı. Güçlendiricili stoper futbolcusu. Gelen stoperi de kadroyu yerleştirdiğimizde Galatasaray hesabının ilk hafta itibariyle kadrosu bu şekilde. 1941 kolektif güç. Şimdiki hesabımız Fenerbahçe ve şu ana kadar arkadaşlar en yüksek çıkardığımız isim Nico Williams oldu. Ama pakette 101'lik isimler var. Bakalım hangi hesabımız ya da hesaplarımız Yamalı ya da o tarz böyle yüksek seviyeli isimleri çıkaracak. Pakette Reinders var 101 seviye. Yamal var o da 101'di. Ekitike 99 yani yüksek seviyeli isimler de var. Bakalım bu isimleri şimdiye kadar hiçbir hesabımız çıkaramadı. Bundan sonra hangi hesaplar çıkaracak? Fenerbahçe hesabının kadrosuna kattığı ilk isim. Şimdi hesaplar içinde bu çok özel bir şey. Çünkü ilk transferleri Fenerbahçe nasıl başlayacak? Kaleciyle başladı. Bu zor bir şey. Kaleci çıkarmak zordur ve yüksek seviyeli. Güçlendiricisi çalıştığı zaman 101 yüksek seviyeli menajerlerde. Çalışmasa da yine iyi bir kaleci çıkardı Fenerbahçe. Bu anlamda önemli bir avantaj elde etti Fenerbahçe hesabı. Kaleci işi zor arkadaşlar. Yani en sona bakalım hangi hesap kalacak? Kalecisiz. Çok merak ediyorum çünkü benim bir hesabımda ben aylarca kaleci çıkaramamıştım Player of the Week'te. Çok zorlanmıştım. Kaleci yani böyle düşük seviyeli kalecilerle epey bir idare ettiğimi hatırlıyorum. Kaleciyle birlikte 1950 kolektif güçle başladı Fenerbahçe hesabı. Şu anki hesabımızda Başakşehir, Rams Başakşehir Futbol Kulübü. Başakşehir hesabının ilk transferi, ilk Player of the Week futbolcusu kim olacak? Yüksek seviyeli mi? Orta seviyeli galiba. Düşükte diyebiliriz. Güçlendiricisi yoksa çok kötü.
Feyenoord'dan ofansif orta saha güçlendirici de yok. Düşük seviyeli bir isim çıkardı Başakşehir. Ofansif orta saha ismini de kadromuza kattığımızda 1936. Düşük bir kolektif güç ve bu oyuncumuz da bugün ilk defa geldi. En çok gelen Nico Williams da stoper futbolcusuydu. İkişer defa gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Tabi daha bayağı bir açılım yapacağız. Şimdi de Kasımpaşa Spor Kulübü hesabındayız. Kasımpaşa hesabı ilk Player of the Week paketinden kimi çıkaracak? Az önce gelen isim. Ofansif orta saha futbolcusu. Yamal hiçbir hesabımıza gelmedi. Reinders hiçbir hesaba hala gelmedi. Az önceki gibi yine ofansif orta saha aynı isim geldi. Kolektif güç 1936 oldu. Kasımpaşa 1936 kolektif gücüyle haftaya oyuna lige başladı. Şimdiki hesabımız ise Fatih Karagümrük hesabı. Fatih Karagümrük hesabımız ilk Player of the Week açılımından hangi ismi çıkaracak? Yine düşük seviyeli isimlerden gidiyoruz. 91'lik stoper futbolcusu. Karagümrük'te iyi başlamadı. 3 tane hesabımız yüksek seviyeli isim çıkardı. Diğer hesaplarımız orta ve düşük seviyeli isimler çıkarmakta. Tabi güçlendisi çalıştığı için bu haftalık kurtarıyor. Çalışmadığında ama seviyesi düşük bir isim. Stoperimizi kadroya yerleştirdiğimizde kolektif güç 1941 ve kaleci çıkaran sadece bir hesabımız var. Fenerbahçe hesabı. Başka hiçbir hesabımız kaleci çıkaramadı. Şimdiki hesabımız da Trabzonspor hesabı. Trabzonspor hesabı ilk hafta kadrosuna hangi futbolcuyla güçlendirecek? Trabzonspor hesabının ilk transferi. 92'lik sol bek ilk defa geldi galiba bugün. Hatırlamıyorum, daha önceki hesaplara hiç sol bek gelmemişti. Evet, stoper çok fazla çıkardık. Ofansif orta saha ve Nico Williams 2 defa, bir de kalecimiz. Trabzonspor'da düşük seviyeli isimle başladı. Güçlendiricisi yok kendisinin ve günün ilk sol beki. Hemen şöyle bir kadromuza da yerleştirelim. Alınma sırası şeklinde sıralı kalsın. Trabzonspor hesabı da kapışma ligimize, bu güçlendirme ligimize 1936 kolektif güçle başladı. Şimdiki hesabımız ise Kocaelispor hesabı. Kocaelispor hesabının ilk transferi geliyor. Yine düşük seviyeli 93'lük stoper. Yukarılardan çıkaramadık. Reinders, Yamal, Ekitike, bu oyuncular hiçbir hesaba gelmedi. Şimdi 3 tane hesabımız yüksek seviyeli isim çıkardı. Önemli bir avantaj. Tabii daha ilk haftadayız, elde ettiler. Player of the Week futbolcumuzu şöyle yerleştirelim. 1941 kolektif güçle Kocaelispor'da lige başladı. Şimdi de Gençler Birliği Spor Kulübü hesabındayız. Gençler Birliği hesabımızın da ilk transferi bakalım kim olacak? Yüksek seviyeli bir isim çıkarabilir mi? Kaleci. İkinci hesabımız kaleci çıkarıyor. Kaleci çıkarmak çok önemli. Fenerbahçe ve Gençler Birliği bu anlamda bir avantaj elde ettiler. Hem yüksek seviyeli kaleci, bir de hesapların zor çıkardığı pozisyonlardan bir tanesi. Gençler Birliği kolektif gücünü de önemli bir ölçüde arttırdı ilk hafta itibariyle. Bir de çok önemli pozisyonu da doldurdu. Kale pozisyonunu hemen şöyle kaleye yerleştirelim. Alınma sırası. Raya bu hafta güçlendiricisi çalışıyor. 1950 kolektif güçle başlayan hesaplarımızdan bir tanesi de Gençler Birliği oldu. Şu an tabii birinci sırayı çok fazla takımımız paylaşıyor. Ama daha yolun başındayız. 40-50 tane açılım yapacağız. Eğer bu seriye devam edersek arkadaşlar, çok uzun soluklu bir seri. Hani inşallah devam ederiz. Etmeye çalışacağım. Çok dengeler değişecektir. Şimdi de Mondihom Kayserispor hesabındayız. Kayserispor lige nasıl başlayacak? Kayserispor hesabının ilk transferi Manchester City'den Reinders oldu. İlk defa geliyor bugün Reinders. Yamal gelmedi, Ekitike gelmedi, Reinders gelmedi derken Reinders Kayserispor'a geldi. Kayserispor çok önemli bir ismi kadrosuna kattı. Manchester City'den güçlendiricili Reinders güçlendiricisinin çalışmasıyla birlikte 101 seviyeye kadar çıkıyor. Çok önemli bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Hemen alınma sırası diyelim. Şu göbek oyuncumuzu orta sahaya yerleştirelim. Defansif orta sahada oynayabilmekte kendisi. 1945 kolektif güçle Kayserispor başladı. Şimdiki hesabımız Göztepe Spor Kulübü'nün hesabı. Göztepe'nin ilk transferi, ilk hafta kadrosuna kattığı isim kim olacak? Nico Williams. Yüksek seviyeli kanat futbolcusu bugün 3. defa geliyor. Yani tahmin yapsak ben Nico Williams'ın bu kadar çok geleceğini tahmin etmezdim. 3 defa geldi. Kaleci 2 defa geldi. Reinders 1 defa geldi. Yamal hiçbir hesaba gelmedi. Ekitike hiçbir hesaba gelmedi. Richarlison var. Yani, tabii diğerleri kadar yüksek seviye değil ama o da hiçbir hesaba gelmedi. Stoper sürekli geldi. Bir tane sol bek gelmişti.
Düşük seviyeli stoperler yakamızı bırakmadı. Takımlarımıza genelde bu düşük seviyeli stoper geldi. Alınma sırası dediğimizde şöyle sol kanata yerleştirdiğimizde Göztepe 1950 kolektif güçle Nico Williams'lı kadrosuyla lige başladı. Şimdiki hesabımız da Konyaspor hesabı. Konyaspor lige nasıl başlayacak? İlk transferi kim olacak Konyaspor'un? Bu futbolcumuz daha önce gelmişti. Yine düşük seviyeli bir kere gelmişti. Galiba yanlış hatırlamıyorsam Trabzonspor'a geldi. Sol bek futbolcusu. İkinci defa geliyor. Sol bek futbolcumuzu kadroya yerleştirdiğimizde Konyaspor lige 1936 kolektif güçle başladı. Şimdiki hesabımız ise Gaziantep Futbol Kulübü. Gaziantep Futbol Kulübü hesabımızın kadrosuna kattığı ilk isim, ilk transferi bakalım hangi isim olacak? Yine Yamal gelmedi. 93'lük stoper futbolcusu. Ne kadar çok bugün stoper futbolcusu geldi. Güçlendiricisiz olan Dair, düşük seviyeli, orta seviyeye yakın diyebileceğimiz bir isim. Gaziantep Futbol Kulübü hesabımızın ilk transferini kadroya yerleştirdik. 1941 kolektif güçle Gaziantep Futbol Kulübü ligimize başladı. Antalyaspor hesabındayız. Bundan sonra sadece bir takımımız kaldı. Bakalım Antalyaspor lige nasıl başlayacak? Hangi oyuncuyu kadrosuna katacak? Player of the Week paketine geldik. Hiç taktik denemeden bam diye açtık. Yine Yamal gelmedi, Ekitike gelmedi, Richarlison gelmedi. Bu isimler bugün hiç çıkmadı. Belki son hesabımız çıkarabilir. Yine bu stoperimiz. Zaten bu gelmezse diğeri Dair geliyor ya da bu geliyor. En fazla çıkardığımız bugünkü oyuncular bu stoperler oldu. Ama Nico Williams'ı, kaleci Raya'yı çıkaran hesaplar önemli bir avantaj elde etti. Bir de Reinders'i bir hesabımız çıkarmıştı. Paketin en yüksek seviyeli isimlerini çıkaran 4-5 tane hesabımız var. Alınma sırası diyelim. Antalyaspor'un transferinde kadroyu yerleştirdiğimizde 1941 kolektif güçle Antalyaspor lige başladı. Son takımımıza geldik. Son takımımız da Alanyaspor arkadaşlar. Alanyaspor hesabıyla da bugüne son noktayı koyacağız. Alanyaspor'un bakalım ilk transferi, başlangıç oyuncusu hangi isim olacak? Hiçbir hesap Yamal'ı çıkaramadı. Acaba Alanyaspor Yamal'ı kadrosuna katabilir mi? Yoksa o stoperlerden bir tanesi mi gelecek yine? Ya da bir kaleci mi? Nico Williams bayağı geldi. Diğer kanat Yamal gelmezken Nico Williams yanlış hatırlamıyorsam 4 defa geldi. Yüksek seviyeli bir isim. Alanyaspor'da iyi bir kolektif güçle lige başlıyor. Yıldız futbolcu Nico Williams'ı da kadroya katarak başlayalım. Nico Williams'ı da şöyle kadroya aldığımızda kolektif güç 1950. Tabi yolumuz uzun arkadaşlar. Yani inşallah her hafta bunu yapabiliriz. Çok takımımız var. Çok fazla açılımlar olacak. Her hafta bir tane Şampiyonlar Ligi Player of the Week'i geldiği zaman hem lig hem Şampiyonlar Ligi, o zaman ikişer defa açacağız. Bir de zaman zaman kampanyalar oluyor. Ücretsiz epiklerden Konami açılım yaptırıyor. Raul'dan da mesela açılım yapacağız. Bu tarz yerlerden de açılımlarla ayrıyeten maksimum kolektif gücümüz olacak hesaplarda. Bir de her takımın kendi oyuncuları olacak. GP ile ben alacağım. Adaylı sözleşmeye gelirse oradan da alırız arkadaşlar. Veyahut da Player of the Week'ten belki çıkarabilir. Bizim ligimizden de zaman zaman Player of the Week futbolcuları geliyor. Mesela Galatasaray hesabı Icardi'yi çıkarsaydı güzel olurdu. İleride bizim ligimizden oyuncular geldiği zaman umarız hesabımız kendi oyuncusunu çıkarabilir. Hani adaylı sözleşmede olursa alırız arkadaşlar. Şu an Süper Lig'de Icardi vardı ligimizden Player of the Week paketinde. Tabi her hesap çıkarabilir ama kendi futbolcusunu bir hesap çıkarsa daha da özel olacaktır. Dediğim gibi adaylı sözleşmeye giren isimler olursa oradan da her hesabın kendi oyuncusunu öncelikle ben alacağım. Tabi adaylı sözleşmelerimiz fazlaysa diğer yüksek seviyeli isimleri de alırız. En son puanlar Player of the Week kadrosunda aynı olduğunda o zaman da maksimum kolektif gücüne bakıp avarajda ona göre bakarız arkadaşlar. Maksimumda kim güçlüyse onu üst sıraya yerleştiririz. Player of the Week futbolcularda antrenör derdi de yok. Özel basın falan da yok. Adaletli bir eşleştirme olacak Player of the Week. Bir de en son güçlendiriciler çalışmayacak arkadaşlar. Ligler bittiğinde o zaman maksimum güçlerine bakacağız. Şimdi önümüzdeki yaz tabii milli takım turnuvaları olacak. O turnuvalar bittikten sonra inşallah hani uzun soluklu olursa arkadaşlar yapabilirsem uzun süre yaparız. En son finalde de bakarız. En güçlü kadroyu kim oluşturdu, kim sahip oldu? Sizler de yorumlarınızı, önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. İlk defa böyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Daha önce 3-4 tane takımımızın kadrosunu oluşturmuştuk. Renkli kart kadrolarını filan. Böyle büyük çaplı bir şeyi ilk defa yapıyorum. Ya inşallah elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Sizler de önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.